Detayların efendisi Başak Burcu, hoş geldin. Bugün buradaysan evren sana artık bir kaos değil, bir yol haritası gönderiyor demektir. Şu an hissettiğin o belirsizlik yerini son dakika netliğine bırakacak. Birazdan kartlarını açacağım sevgili Başak. Kariyerinde en büyük sorunun ne zaman çözüleceğini ve cüzdanına akacak olan paranın kaynağını net olarak göreceğiz. Ama bu video hayatının en önemli kararını alacağın o net tarihi veriyor olacak. Sakın kaçırma. Hemen başlıyoruz. Şimdi bu yol haritasını birlikte çizecek 3 kart seçeceğim destemden. Başak ve yükselen Başaksan bakalım bu yol haritasında sana hangi kartlarım rehberlik edecek sevgili Başak? Birinci kartın Kupa Şövalyesi olarak açılıyor. Kupa Şövalyesi sana net olarak şunu söyler. Beklediğin bir terfi geliyor. Bu romantik bir teklif de olabilir. Bir iş teklifi de olabilir. Ancak en önemlisi bu teklif bir süredir aradığın duygusal veya kariyer istikrarını getirecek olan bir teklif. Duygusallığı bir kenara bırakıp bu teklifin detaylarını analiz etmelisin Başak. Fırsat kapını çalıyor demek çünkü. Diğer rehberlik için gelen kartın bakalım ne olacak? Bir sonraki açılan kartın tılsım dörtlüsü oluyor. Bu kart senin doğanı çok iyi yansıtıyor. Maddi güvence, son zamanlarda harcamalar konusunda kendini kısıtlıyor olabilirsin. Belki parayı tutuyordun. Bu kart bu dönemin birikime ve yatırıma dönüşeceğini gösteriyor. Ancak burada da ufak bir uyarı var. Fazla katı olma. Para akışını sağlamak için bazı riskleri de gözden geçirmelisin. Tutuculuğunun meyvesini evet bu dönemde alıyorsun ama biraz esnek olman gerekiyor sevgili Başak. Ve bakalım son kartımız ne olarak geliyor sevgili Başak Burcu? Evet, üçüncü kartın güç kartıyla geliyor. Ve bu çok harika bir kart bence. Çünkü bu senin içsel gücün ve kontrolün geri geldiği anlamına geliyor. Bu dönemde içsel gücünü öyle ele alıyorsun, kontrolünü ele alıyorsun sevgili Başak Burcu. Dışarıdaki kaosa, düzensizliğe rağmen kendi hayatının düzenini tekrar ele alıyorsun. Bu kart detayları mükemmel yönetme yeteneğinin kullanma zamanının geldiğini söyler. Kendine güven, hatta sana haksızlık yapan birine karşı bile bence sakinliğini koruyarak bir üstünlük yapacağın bir dönemin eşiğindesin sevgili Başak. Bu üç kartın mesajı çok açık. Sana diyor ki dışarıdan gelen bir teklif var ve bu teklifle maddi güvenceni sağlamlaştırıyorsun ve asla bu dönem gücünü kaybetmiyorsun çünkü hayatında yeni bir yol haritası oluşturuluyor. Dilersen geriye kalan detayları, para akışı gibi olaylara fincanından devam edelim. Bakalım net tarihler fincanında bize gösterilecek mi? Bence göreceğiz bugün diye hissediyorum. Başak ve yükselen Başaksan şimdi bu fincan senin için açılıyor. Neyse halin çıksın falında diyelim. Hop. Gördünüz değil mi sevgili Başaklar? Fincanınız nasıl da sıkı sıkıya tabağınıza tutundu. İşte bu ne demek? Bu dönemde ben bu fincanı kaldırırken neye niyet ettiysen, kalbinde hangi soru varsa onunla alakalı güzel bir gelişme yaşayacaksın. Normalde biz buna paşa falı deriz. Yani dileğin neyse gerçekleşiyor denilir. Ama dilersen hemen sen de şöyle bir fincanı incele ve tabii ki ben de senin için göz gezdirip yorumlayacağım. Bakın bakalım sizler neler görüyorsunuz. Ben de hemen gördüklerimle sizler için yorumlayayım sevgili Başaklar. Evet, çok farklı figürleriniz çıkmış gerçekten. Sizlerin de gördüğü gibi fincanınızın içi hem böyle çok yoğun hem de temiz alanlar var. Bence bu fincanın bu şekilde görünmesinin sebebi zihninizin son zamanlarda çok karışık olduğundan bahsedebilir. Ve çok fazla detayın beyninizde biriktirdiği problemlerin iç dünyasını yansıtıyor olabilir.
Sizler Başak Burcu olarak düzeni seversiniz. Sanki bu fincanda tam bir düzen enerjisinde açılmış. Yapmak istediklerim, temiz yolum ve kafamdaki soru işaretleri. Ya her şey böyle birbiriyle denge içerisinde. Bence burada gördüğüm bu görsel, yani büyük tabloya baktığımda hayatınızda bir harita çizmeden önce karmaşayı dışa atacağınızdan da bahsedebilir. Şimdi burada gördüğüm bir takım şeyler var. Hemen sizlere ondan bahsedeyim. Sanki böyle telveleriniz düz çizgi halinde yukarı doğru çıkıyor. Bu da aslında bir tırmanış. Yani her şey böyle bir basamak basamak çıkıyor sanki böyle. Hani bir yer çok net ve bir yerden sonra şekiller bir düzen halinde artıyor. Yani bu bana aslında bir basamak, merdiven enerjisini çağrıştırıyor. Bu da kariyerinizde ya da finansal hedeflerinizde net bir yükselişin geleceğini müjdeler. Ancak bu tırmanışın etrafı telveyle kaplı olduğu için bu başarı sessizce gelecek bence Başaklar. Gözlerden uzak, çok çalışarak da gelecek diyebilirim. Zaten fincanınızın bu kısmında çok yoğun telve blokları var. Bu da biriken parayı ya da korunan maddi güvenceyi temsil eder. Emekleriniz birikmiş durumda, artık görünür hale gelmesi yakındır diyor. Sakın pes etme. Maddi konularla alakalı nasıl bir istikrarın varsa onu devam ettir der aslında bu sana. Şuraya baktığımda bakın, bunu sizler de çok net görürsünüz. Burada 2 kişilik bir silüet var. Böyle karşılıklı olarak birileri birilerine sanki bir şey uzatıyor gibi. Tam burası ve burada. Hani burada bir kadın silüeti, belki burada da bir erkeği hissettiren daha iri bir silüet, bir erkek ve kadın aslında burada gözüme hitap ediyor. Burada karşılıklı bir uzanış var. İki taraf da aslında birbirine kolunu uzatmış, elini uzatmış gibi görünüyor. Ya da biri elini uzatıyor, diğeri tutmaya çalışıyor diyebileceğimiz bir durumda olabilir. Bu iki ruhun birbirine yaklaşmaya çalıştığını gösterir ama arada hala bir mesafe var gibi. Sen de böyle hissediyor musun? Hayatındaki birisiyle, yani ruhen çekim yaşadığın biriyle aranda mesafe olduğunu mu hissediyorsun? Burada gördüğüm bu boşluk aranızdaki aslında mesafe değil, çekingenlik, gurur ya da zamanın henüz tam olmamasından kaynaklı olarak bir boşluk var. Çünkü bu boşluğa rağmen iki kişi böyle kolunu birbirine uzatmış vaziyette. Yani birbirlerine çekiliyorlar. Gurur ya da çekingenlik araya mesafeyi koyuyor olarak görünüyor. Zaten buradaki dişil enerjinin tepesindeki kalp gibi duran ama belki de balık da diyebileceğim bu görüntü sanki bana bir şeyleri çağrıştırıyor. Yani kalp zaten saf duyguyu, sevgiyi temsil eder. Bu kişi her kimse, beklediğin bir kişi ise içten bir niyetle sana geliyor diyebilirim. Balık figürü ise de zaten duygusal derinliğin simgesidir. Aynı zamanda da sessiz bir semboldür. Yani bu kişi duygularını kolay kolay açık etmiyor. Belki de sana bir şey hissettiriyor ama tam konuşmayan bir kişinin enerjisinden bahsediyor. Ben bu tabloya baktığımda iki taraf da birbirine çekiliyor ama bir türlü aynı anda adım atamıyor gibi bir şey hissediyorum sevgili Başak. Evren diyor ki bence burada bir kişinin cesur olması gerekiyor. Bu evli olduğun birisi de olabilir. Yani eşinle de birbirine karşı çekingenlik yaşıyor olabilirsin hayatın akışından. Artık hani kopuyor muyuz, bitiyor muyuz dediğin noktada olabilirsin. Ama bence bu bir kopuş değil. Belki araya biraz mesafe girdi yaşadığınız problemlerden ötürü ya da gerçekten çekingenlik gibi bir takım şeyler var. Fakat bu iki kişi birbirine gerçekten bağlı ve ikisi de aslında birbirine el uzatmak istiyor. Özellikle bir bitiş aşamasındaysan sana hayatında bir bitişin olmayacağını burada garanti edebilirim sevgili Başak. Kısaca bu fincanın kısmı sana diyor ki bence eğer yeni biriyle ilgiliyse de tabii ki hani sana o kişiden artık çekingenliğinin bitip adım geleceğinden de bahsedebilir. Ama genel tabloda
Kalpler birbirini bulur ama bazen bir kişi elini uzatmadan diğeri tutamaz gibi bir mesaj getiriyor. Aynı zamanda da böyle bir şey hissettiriyor. Var mı böyle bir el? Yani ben bunu sana söylediğimde sen kimi hissettin? Bu el sana tanıdık geldi mi? Kalbine ya da aklına bunu söylediğimde kim geldi mesela sevgili Başak? Kim geldiyse tam o kişiden bahsediyorum işte. Hadi bakalım. Burada yine bir silüet gölge şeklinde çıkmış ve bence bu seni temsil ediyor. Çünkü önünde de bir kapı var. Burada üst taraf çok görünmüyor ama burası aslında bir kapı. Işıktan kaynaklı olabilir. Bir kapı var ve uzun süredir açılmasını beklediğim bir kapı olabilir. Bu yeni yol haritan oluşuyor demek aslında. Çünkü bak bunun önünde de bu kapının arkasında da birçok yol var. Görebiliyor musun? Biraz flu görünüyor lakin bak kapı ardında birçok yol. Bunlar senin fiziki değil. Gerçekten hani ruhsal yol haritanın kapıları sevgili Başak Burcu ve 4 hafta içerisinde hayatında mucizevi bir değişim yaşanacak diyebilirim sana. 4 hafta içerisinde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hayatına yeni bir düzen, yeni bir yol haritası geliyor sevgili Başak. Hayırlara vesile olsun diyelim. Hatta bu yol bana 4 hafta içerisinde kariyer ve aşk hayatın arasında mükemmel bir denge olacağından bahsediyor. Başak Burcu, zaten sen düzeni seviyorsun ve bu fincan sana karmaşık hayatının nihayet sadeleşeceğini söylüyor. O merdivene tırmanmaya, o parayı kabul etmeye ve o dengeyi kurmaya hazırsan bu videonun enerjisini al ve harekete geç. Ezan okunuyor. 2 dakika ara veriyorum. Hemen geleceğiz. Ve evet tekrar buradayım. Fincanınız açıldığı için açıkçası videoyu yeniden çekemedim. Çünkü bu fincan sizindi. O yüzden videoda böyle bir hani bekleme süresine geçtik. Ve şimdi en son size evet 4 hafta ya da dörtlü bir vadede açılacak olan bir kapı ve hayatınızda yeni bir yol haritasının düzeninden bahsetmiştim. Onun akabinde fincanınıza baktığım zaman zaten burada bakın 4 rakamınız çıkmış dip kısmında. Şu kısımda görüyorum aslında 4'ü ben. Ve bir göz bebeğiniz var sevgili Başak Burçları. Bakın burada göz bebeği gibi bir figür var. Bu da ne demek? Dikkatli olun. Yatırımlarınızla alakalı, işinizle alakalı. Kimselere bir şeyler söylemeyin. Çünkü biraz nazara da geldiğinizi söylemem mümkün olarak görünüyor. Aynı zamanda o göz bebeğinin kenarında da bir anahtar figürü var. Bu da bu dönemde, gerçi biz zamansız zamana niyetlendik fakat sen bu videoyu ne zaman izliyorsan işte o dönemdeki dörtlü vadede de ve tam da o dönemde bir sırrın ortaya çıkacağından bahsediyor. Yani belki de bu sırla alakalı kilit isim sensin. Bir şeyler sende çözülecek ya da sen bir sır duyacaksın ve şaşıracaksın gibi ya da birileri sana bir sır verebilir. Hayırlara vesile olsun diyelim. Çünkü neden sır diyorum buradaki anahtara? Dipte çıkmış. Yani sizin ruhsal yolculuk merkeziniz dip. Sizin bölümünüzde çıktığı için bence bu anahtar bir sırrı temsil ediyor sevgili Başaklar. Hazırsanız hemen şöyle tabağınıza da bir bakalım. Evet, tabağın açılmasını bekliyoruz. Şimdi bakın telveleriniz burada sanki ikiye ayrıldı. Bir taraf daha koyu, bir taraf daha açık. Yani hani iki yarım arasında ince bir köprü varmış gibi hissettiriyor. Bu da zaten kariyer ve aşk hayatınız arasında mükemmel bir denge kuracağınızı gösteriyor. Sizler zaten düzeni seviyorsunuz ve fincanın size karmaşık hayatınızın nihayet sadeleşeceği sözünü veriyor sevgili Başaklar. Sizlere de o merdiveni tırmanmayı, o parayı kabul etmeyi ve dengeyi kurma bölümü kalıyor. Lütfen bu videonun enerjisini al. Çünkü gerçekten senin için çok güzel bir enerjiye sahip. Hane içerisine gelecek bir haberiniz var. Hanedekileri mutlu edecek bir haber. Belki uzun süredir beklenen bir haber. Ve akrabalarla alakalı
bir takım olaylar yaşanabilir. Bir takım telefonlar gelebilir. Aciliyet telefonları. Bilginiz olsun. Evet. Hadi bakalım o zaman. Hayırlara vesile olsun diyelim. Bence artık hayatınızdaki dengenin kurulacağını asla unutmayın. Ve bu dengede yeni yol haritanızda, yeni düzeninizde hepinize başarılar diliyorum. Eğer bu mesaj size dokunduysa hayatın akışını değiştirecek. Bu enerjiyi kaçırmamak için şimdi hemen abone olun ve bildirim zilini açın. Çünkü bir sonraki kritik mesaj çok yakında gelecek sevgili Başaklar. Yeni yol haritanız hayırlı olsun. Görüşmek üzere.